Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftalık açılışlarımızı aldık. Dolar TL BDDK hamlesi sonrası haftayı düşüşle açtı. Peki aklımızdaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi bundan sonra ne olacak? Dolarda bizi bekleyen senaryo nedir? Bunları size aktaracağım. Dolarda tamam mı devam mı senaryolardan bahsedeceğim. Oluşabilecek senaryoyu, aklımdaki senaryoyu sizlere aktaracağım. Tabii ki altın gümüşe de değineceğiz. Borsa haftayı böyle birazcık sarsıntılı açtı. Daha sonra toparlamaya başladı. Oraya da değineceğiz. Kripto paralarda yatay süreç devam ediyor. Peki bizi neler bekliyor? İsterseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de hemen duyurumuzu da yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, her videoda 2 tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediyemiz? Kendi kullandığım %85-%90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlere hediye ediyorum. Bu arada Telegram'a da mutlaka katılın. Orada da bazı yöntemler açıklayacağım arkadaşlar. Telegram linki de aşağıda var. Her neyse, hediye etkinliğimiz bu şekilde. Katılmak çok basit. Video bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Telegram'a da katılmayı unutmayın. Şimdi dolar TL haftayı düşüşle açtı dedik. Bekleyen senaryoyu sizlere aktaracağım. İlk başta sabah saatlerinde tabi borsa açılmadan önce panik satışları geldi. Özellikle Cuma günü BDDK yayınladı, bildirdi arkadaşlar. Şirketlere özel bir hamle yapmıştı. Bu hamleyle beraber şirketlerin elinde tabii ki döviz bulundurma oranları açıklanmıştı. Belli bir miktarın üzerine döviz bulunduran şirketlere TL kredisi kullandırmama kuralı getirmişti. Bununla beraber tabi dolar TL düşüşle açtı ama öyle çok da derin bir düşüş gelmedi. Önemli bir hamleydi. Basit bir hamle değil bu. Bir kere onu belirteyim. Bir ülkeyi ayakta tutan şirketlerdir arkadaşlar. Şirketlerin değeridir. Şirketlerin borsadaki değeridir. Tabii ki o şirketlerin elinde bulundurduğu döviz, kar oranı, borsadaki değeri vesaire o ülkenin de aslında değerini belirliyor. Tabii ki bu şirketlerin elinde bulundurduğu dövize müdahale etmekte kendi para birimimizde etkiler yarattı. Şimdi senaryoları konuşacağız. Önemli uyarılarım olacak. Onun dışında şöyle dünyadan birkaç haberle başlamak istiyorum. Rusya arkadaşlar 1918'den bu yana ilk kez temerrüde düştü. Bugün itibariyle Rusya borçlarını ödemesi gerekiyordu ama ödeyemedi. Rusya Maliye Bakanlığı bunu yalanladı. Hatta böyle komedi olduğunu söyledi vesaire ama sonuç olarak borçlarını ödeyemediler arkadaşlar. İşte piyasalarda yorumlar vardı. Bakın işte Rus rublesi tekrardan toparlıyor. Rusya savaştan çok güçlü çıktı, ekonomisi yıkılmadı vesaire. İşler öyle değil işte. Bakın borcunu ödeyemez hale geldi. Tabii ki ödeyecektir. Hani swap konusunda işte dünyadaki böyle o sistemden, swap sisteminden çıkarılma olayı vardı. Muhtemelen onunla ilgili bir olay. Tabii ki ilerleyen günlerde detaylar daha çok belli olacaktır. Rusya'nın etkilenmesi demek tüm dünya ülkelerinin de etkilenmesi demek arkadaşlar. Tabii ki hani Rusya'nın şöyle gelirlerine baktığımız zaman gaz geliri var, ondan sonra tahıl, buğday vesaire gelirleri var. Bir sürü geliri var. Hani Rusya kendini döndürme açısından iyi bir ülke. Yani böyle doğal kaynaklarıyla vesaire iyi bir ülke. Dünyaya birçok şeyi, birçok önemli ürünü Rusya ihraç ediyor. Hem bu gıda olarak hem de enerji olarak. O yüzden borçlarını ben ödeyeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki zora düştüğünü de bugün itibariyle görebiliyoruz. Yani Rusya'da yaşanabilecek ağır bir kriz tabii ki de en çok çevresindeki ülkeleri etkileyecektir. Çevresindeki ülkelerde zorda olan ülkeleri daha fazla etkileyecektir. Bunların başında da tabii biz geliyoruz. İlerleyen günler detayları belli olacak bu arada. Zimbabwe arkadaşlar. Evet, Zimbabwe çok bir faiz artışı yaptı. Yani son yıllarda bu kadar yüksek bir faiz artışı ben görmedim. Zimbabwe Merkez Bankası faiz oranını %80'den %200'e çıkardı arkadaşlar. Bununla beraber tabii dünyada en yüksek faiz veren merkez bankası haline geldi. Baktığımız zaman Türkiye'de şuralarda yer alıyor. Politika faizi %14 civarlarında. Evet, Zimbabwe bir anda %80'den %200'e çıkardı. %1400'lük bir faiz artışı. İnanılmaz bir rakam arkadaşlar. Bakalım, yani dünyadaki tüm ülkeler tabii artan enflasyonla beraber faiz oranlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Bu faiz artışları devam edecektir
neredeyse 2022'nin sonuna kadar belki 2023'ün ilk çeyreğini de kapsayacak. Yani dünyada bir faiz artış sarmalı var ve bu devam edecek gibi duruyor. Enflasyonu durduramayan dünya merkez bankaları seri bir şekilde faiz artışına gidiyor. Gerçekten dünya zor bir dönemden geçiyor. Yani böyle dönemlerde aslında tabii ki rezervleri güçlü ülkeler, faiz düşük ülkeler bu dönemlerde daha avantajlı durumda, daha az etkilenecekler. Ama rezervleri olmayan, rezervleri eksik olan ülkeler, zaten faizleri belli bir oranda yüksek olan ama enflasyona bir türlü yenemeyen ülkeler bu süreçte arkadaşlar maalesef daha fazla etkilenecektir diye düşünüyorum. Şimdi dolar TL BDDK hamlesi sonrası 16.55'lerde geziniyor şu anlık. Sabah saatlerinde 15.98'leri test etti. Hatta 16.02 15.98 aralığını test etti. Tabi sabah saatlerinde büyük ihtimalle panik satışları gelmiştir. Çünkü hafta sonu bir kaos vardı. Yani işte BDDK hamle yaptı. Pazartesi çok düşüşle açacak vesaire. Bir panik ortamı vardı. Hafta sonu size pazar günü çektiğim videoda zaten bakın çizgileri çekmiştik. Nereye kadar bir düşüş olabileceği, nereden tekrar alım gelebileceği vesaire. Bunları konuştuk. Bakın sarı çizgiye geldik. 15.97, 16.02 buradan tekrardan tepki aldı. Şimdi BDDK'nın yaptığı bu hamle arkadaşlar gerçekten önemli bir hamle. Yani şirketleri ilgilendiren bir hamle. Zaten bahsettiğim gibi bir ülkenin değerini şirketler belirliyor. O yüzden hani dolarda böyle bir düşüş geldi. Ama düşüş dediğimiz şeyde baktığımız zaman hala dolar TL 16 küsürlerde geziniyor. Az önce 16.70'ti, şu an 16.55. Hatta 1-2 TL'likte 1 TL'likte bir hareket alanı oluştu. Yani doları düştü dediğimiz seviyeler aslında çok da fazla bir düşüş göremiyorum ben. Yani 16.55'lerde gezen bir dolar TL var. Öyle 12'lere 13'leri düşen bir dolar TL yok. Yani bundan sonraki süreçte benim öyle 12, 13, 14 gibi bir beklentim yok. Muhtemelen bir daha o seviyeleri görmeyeceğiz gibi duruyor. Tabii ki Merkez Bankası çıkıp Zimbabwe gibi bir anda faizleri, politika faizini sert bir şekilde yukarı çekmediği sürece dolar TL'de işte alınan bu önlemler geçici, kalıcı olarak bir etkiye sahip olacağını ben düşünmüyorum. Geçici önlemler, geçici etkiler. Tabii ki kısa vadede böyle dolarda düşüş getirse de işte şirketlere etkisi ne olacak? Yani bir sürü olumsuz yanı var. Kısa vadede belki böyle dolarda bir darbe yedi, doları bir düşürdü ama orta ve uzun vadede maalesef ben çok da iyi bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi bir hamle olsa zaten dünyadaki merkez bankaları bakın Zimbabwe bugün %200'e çıkardı faizi. Rekor bir faiz artış. Yani yok son yıllarda böyle bir faiz artan ülke yok. Yani bu yöntem işe yarası Zimbabwe'de çıkar o zaman işte der ki şirketler elinde 900 bin dolardan fazla bir para bulundurmayacaklar. Yani faiz artışına gitmez. Yani demek istediğim bu yöntemler geçici kalıcı bir etkisi olacağını ben düşünmüyorum. Ama dolar TL'deki senaryoyu size şöyle açıklayayım. Geldik asıl yere, beklediğim senaryoya. Şimdi bakın 13.90'ı test ettiğinde dolar TL burada bir darbe yedi. Sonra tekrardan işte 13.10'lara kadar geldi, 13'lere kadar. 2 aylık bir süreçte burada gezindik. Sonra gittik işte 15'lere, 14.90'lara. 14.90'dan bir darbe yedi. Baktığımız zaman burada da tam 2 ay takıldı. Şimdi 17.30'dan darbe yedik. İşte buradaki gibi bakın burada mesela 14.94 işte 15 liradan darbe yiyor, iniyor 14'lere kadar. Burada darbe yiyor 14'lerden iniyor 13'lere kadar. Yani 1 TL'lik bir düşüş geliyor. Burada işte 17.30'dan darbe yedi, indi işte 15.97 16'lar. Neredeyse 1 TL'lik yine bir darbe yedi. Yani dolar TL'de belli bir süre baskılanmak isteyecektir. Özellikle 16.85 16.90'lara yaklaştıkça satışlar gelecektir. Bir süre bu aralıklarda gezineceğiz. Tıpkı geçmişte baskılandığı gibi. Ama bunun maalesef orta ve uzun vadeli kalıcı olacağını ben düşünmüyorum. Yani belli bir süre bu aralıkta baskılanacak. 16.95 16.98 bu aralığın geçilmesine çok fazla izin verilmeyecektir. Satışlar vesaire gelecektir. Aşağıda da 16 bölgesi. 16'ya doğru tekrardan satışlar olabilir. 16'dan toparlayıp tekrar 16 16.80'lere doğru giden 1 dolar TL görebiliriz. Böyle ben 3 hafta 4 hafta boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu aralıkta dolar TL devam edecek ama öyle 15.80 vesaire onun altını kıracağını düşünmüyorum. Daha sonra toparlayıp tekrardan yukarı giden bir dolar TL gelecek. Yani bunu
Şu şekilde açıklayabiliriz. Bakın BDDK işte Merkez Banka sürekli bir açıklama yapmaya başladı. Birazcık kendini hissettirmeye başladı ama faiz artırmadığımız sürece işte bu aralıkta devam edeceğiz. Yazın işte bir de turizm gelirleri var. Ülkeye döviz girişi var. Bununla beraber baskılaması bir tık daha kolay olabilir. Ama maalesef geçici olduğunu düşünüyorum. Öyle çok büyük bir düşüş beklentim yok açıkçası. 15.80'ler dip olacaktır. Buradan toparlayan dolar TL yani bu aralıkta gezindikten sonra 16.95 üstü kapanışlarda tekrardan maalesef 17.30 hatta 18.20 diye yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yani 3-4 hafta boyunca bant aralığımız 15.97 16.95 aralığı 15.90'lara 15.95'leri geri çekilmeler borcu olanlar için dolarla iş yapanlar için birer fırsat bölgesi olacaktır. Dolar TL bu şekilde tekrardan fırsat veriyor gibi duruyor. Daha sonra toparlayıp yoluna devam etmesini bekliyoruz. Euro TL'de 16.60'lar destek attı. 17.80'i geçemedikçe 16.60-17.80 aralığında devam. Euro dolar paritesi bakın bir atak yaparsa Euro'da sürpriz bir yükseliş gelebilir. O da 18.20'lere doğru olabilir. Dolar TL harekete geçtiği an Euro'da da Euro TL'de de rekorlar göreceğiz. Yani 16.60'a her yaklaşmada fırsat olur. Bunu belirteyim arkadaşlar. Sterlin TL tabi parite kaynaklı böyle 19.70-19.80'ler görüldü. Bu aralığın fırsat olduğu düşüncesindeyim. Hangi aralık? 19.70'e geri çekilmeler. Fırsat her yaklaşmada tekrardan buradan destek alıp toparlanıp 21-22'lere doğru devam etmesini bekleriz. Gram altın tarafına geçmeden önce ons altın haftayı böyle biraz satıcıla açtı. 1800 hattına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Eğer ons altına pozisyonunuz varsa bakın 1800 seviyeleri kırılırsa pozisyonda stop olunabilir. Bu gram altındaki pozisyonlarımızı etkilemeyecek. Gram altındaki yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ama ons altın 1800'ü kırarsa kısa vadeli dinlenecek arkadaşlar. Onu belirteyim. Bir süre dinlenecek. Yani böyle 1750'ler 1720'ler potaya girer. O yüzden 1800 hattına dikkat diyoruz. 1800 kırmadığı sürece de yükseliş beklentimiz devam ediyor. 1850-1875 ler görülebilir. Yani 1800 hattı bizim için önemli. Şu an tam ortada yer alıyor. 1800 üzerinde şu anlık tutunuyor. Şu anlık herhangi bir sorun yok. Ons altında düşüş yani 1800 seviyesi kırıldı diyelim. İşte stop oldunuz. Mesela gram altında benim yükseliş beklentim devam ediyor. Yani bu gram altın tarafını biraz etkileyecektir. Ama orta uzun vadede gram altındaki hedefleri etkilemeyecek. Gram altında arkadaşlar 940 ve 920 aralığı benim için birer fırsattır. İşte 5 TL daha aşağısına düşmüş, 10 TL daha yukarısından dönmüş, beni ilgilendirmiyor. 940 ile 920 aralığında ben alıcılı tarafta olurum. Daha sonra 1000 TL'ye doğru tekrardan yükselmesini beklerim. Oranın geçilmesiyle tabii ki 1200'ler hedef haline gelecektir. Yani gram altında alım kovalayanlar 920 ile 940 aralığını takip etsinler arkadaşlar. Buradan borsaya değinmek istiyorum. Şimdi dünkü videoda zaten uzun uzun bunları konuştuk. Ama borsaya da bugün şöyle bir göz atmak istiyorum. Bakın günü düşüşle açtı 2475. Bu aralığa kadar okey izledik. Buradan tekrar dönecektir. Fırsat verecektir dedik. Verdi o fırsatı. 2555 üzerine atmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde 2700'lere doğru çıkışın devam etmesini bekliyoruz. Yaz sonuna kadar 3000'li seviyeler borsada hedefimiz. Borsada 2450-2480 aralığı benim için alım fırsatıdır. Borsayı ben beğeniyorum. Borsa güzel. Borsada yükselişlerin devamını bekliyoruz. 3000'li seviyeler yaz sonuna kadar hedefimiz. Petrol dipten döndü. 108'lerden destek alan petrol şu an 113'lerde geziyor. 115'i geçemezse bir tekrardan 108 yapar. Onu belirteyim. Geçtiği anda da 125 dolarlar tekrardan hedef haline gelecek arkadaşlar. Bitcoin'e de hemen kısaca değinmek istiyorum. Bitcoin'e tekrardan böyle bir ufak satış var. 19.800 desteğin çalışmasını bekliyoruz. Buradan aldığı destekte şöyle bir 23.000-24.000 hata bekliyorum ben Bitcoin'de. Hani Bitcoin'de şu alçalan trendi takip ediyoruz. Yani burası kırıldan tekrardan yükselişleri konuşacağız. Şu an 28.000 seviyesinde geziniyor ama her gün de aşağı gelmeye devam ediyor.
ısrarla bu çizgiyi takip edeceğiz. Düşen trend kırıldığı an arkadaşlar. Düşen trend kırıldığı an yükselişleri konuşacağız. Bundan 1-2 hafta sonra bu düşen trend 25 bin dolarlardan geçecek. Şu anlık 28 bin dolarlardan geçiyor. Hani Bitcoin bir yerde denge bulacak. Bu düşen trend belli bir seviyeye kadar inecek. Ondan sonra bu trend kırılacak. En azından bir 0.38'ini almasını geri beklerim. O da neredeyse 6-7 bin dolarlık bir hareket alanı demek. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Yani minimum 6-7 bin dolarlık yukarı yönlü bir hareket o zaman gelecek. O pump'ı da o hareketi de yakalayacağız. Şu anlık dediğim gibi 19.800 destek, tutunmalarda 23.000-24.000'e doğru yükselişler normal olacaktır. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yorumları, sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Bu arada uyarmak istiyorum. Bakın yorumlarda dolandırıcılar var. Yani böyle WhatsApp numarası vesaire bırakıyor. Ben işte Elit Türk'üm vesaire diyor. Bunlara kanmayın arkadaşlar. Yani bunu tüm fenomenler adına yapıyorlar. Hiçbir fenomen size mesaj atmaz, sizden para talep etmez arkadaşlar. Yani bunları size atan dolandırıcılar. O yüzden yorumlarda size işte WhatsApp numarası bıraktım, ben işte Elit Türk'üm bana yaz vesaire diyenlere aldırış etmiyoruz. Sosyal medyadan size herhangi bir yerden işte ben Elit Türk'üm, bana para gönder, ben işte işlem açacağım vesaire. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Kimseden ben para talep etmem. Para isteyene para göndermeyin arkadaşlar sosyal medyadan. Bunlar fake hesaplar, dolandırıcılar vesaire. Ya bunları önleyemiyorsunuz. Bir tanesini kapattırıyorsunuz, hemen bir saate tekrardan baştan bir hesap açıp geliyorlar. Sürekli kapattırıyoruz ama sürekli geliyorlar. Sizlerin biraz bu konuda dikkatli olmanızı istiyorum. Yani hiç kimseye sosyal medyadan para göndermeyin arkadaşlar. Size mesaj geliyorsa işte ben Elit Türk'üm vesaire diye, ben kimseye mesaj atmam. O gelen mesajları aldırış etmiyoruz. Onlar dolandırıcılar, kesinlikle para vesaire göndermiyoruz. Herhangi bir hesap bilgimizi vesaire göndermiyoruz. Bunları da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.